Bugün, hepimizin gökyüzünde gördüğü, günümüzü aydınlatan ve yaşamın kaynağı olan Güneş'i keşfetmek için buradayız. Güneş, göz kamaştırıcı parlaklığıyla sadece bir gökyüzü cismi değil, aynı zamanda varlığımızın temel dayanağıdır. Sonsuz enerjisiyle bize ışık ve yaşam veren bu dev yıldız, evrenin merkezindeki dansını sürdürmektedir. Bu belgeselde, Güneş'in derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız ve onun sıcak plazma katmanları, devasa enerji patlamaları ve manyetik alanlarla dolu gizemli dünyasını keşfedeceğiz. Aynı zamanda, Güneş'in dünyamız üzerindeki etkilerini ve yaşamın nasıl şekillendiğini de gözler önüne sereceğiz. Eğer hazırsanız, Güneş'i anlamak için bu yolculuğa çıkalım ve evrenin en büyük mucizesini keşfetmeye başlayalım. Büyük patlama, evrenin başlangıcını temsil eden teorik bir kavramdır. Güneşin oluşumu, bu geniş kapsamlı sürecin sadece bir aşamasını oluşturur. Evrenin ilk anlarında çok yüksek sıcaklık ve enerji seviyeleri vardı. Bu ortamda temel elementer parçacıklar, yani kuarklar, leptonlar ve fotonlar oluştu. Evren genişledikçe ve soğudukça, elementer parçacıklar bir araya gelerek atomları oluşturmaya başladı. Bu süreçte hidrojen ve helyum gibi temel elementlerin oluşumu domine etti. Atomlar, yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek galaksileri ve yıldız sistemlerini oluşturdu. Bu galaksiler içinde moleküler bulutlar gibi bölgelerde yıldızlar ve güneşler oluştu. Güneşin oluşumu, bir moleküler bulutun çökmesiyle başlar. Bu moleküler bulut, genellikle hidrojen ve helyum gibi elementlerin yanı sıra, diğer moleküllerinde bulunduğu, devasa gaz ve toz bulutlarıdır. Bir dış etken, bu bulutun belirli bir bölgesinde, bir çöküşü başlatır. Moleküler bulutun çökmesi, gaz ve tozun merkezde yoğunlaşarak, bir protostar oluşturmasına neden olur. Protostar, henüz tam bir yıldız değildir, ancak, çekirdeğinde termonükleer reaksiyonlar başlamaya başlar. Protostar, çekirdeğindeki sıcaklık ve basınç arttıkça, hidrojen atomları birleşerek, helyum üretmeye başlar. Bu termonükleer reaksiyonlar, protostarın, bir yıldıza dönüşmesine yol açar. Güneş, ana dizinde, hidrojen yakıtını helyuma dönüştürerek, enerji üretmeye devam eder. Bu süreç, milyonlarca yıl sürebilir. Yıldız, hidrojen yakıtını tükettiğinde, genişleyip kırmızı dev aşamasına geçer. Daha sonra dış katmanlarını uzaya atarak, bir gezegenimsi bulutsu oluşturur. Güneş, kırmızı dev evresinden sonra, iç çekirdeğinde helyumun yanmasıyla bir beyaz cüceye dönüşür. Bu evre boyunca, yıldızın dış katmanları uzaya saçılır ve geriye sadece çok yoğun bir çekirdek kalır. Beyaz cüce, zaman içinde soğur ve sönerek Güneş'in evrimini tamamlar. Güneş'in iç yapısı, çeşitli katmanlardan oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Güneş'in iç yapısını 3 ana bölümde inceleyebiliriz. Bu bölümler çekirdek, radyatif bölge ve konvektif bölgedir. Güneşin çekirdeği, en içteki bölge olup, termonükleer reaksiyonların gerçekleştiği yerdir. Bu bölge, Güneş'in enerjisini üreten ana motor olarak düşünülebilir. Güneşin çekirdeğindeki ana element, hidrojen, yani tek proton ve bir elektron içeren atomlardır. Güneşteki çekirdek, büyük oranda hidrojen gazından oluşur. Güneşin çekirdeğindeki sıcaklık, termonükleer reaksiyonların gerçekleşmesi için gereken kritik seviyelerde bulunur. Çekirdek sıcaklığı, yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece civarındadır. Bu yüksek sıcaklık, hidrojen atomlarının kinetik enerjilerini arttırır ve atom çekirdeklerinin birbirine yaklaşmasını sağlar. Nükleer birleşme reaksiyonları, bu yüksek sıcaklık altında gerçekleşebilecek kadar enerjiye sahip olabilir. Güneşin çekirdeğindeki yüksek basınç, hidrojen atomlarının çekirdekleri arasındaki elektrostatik itme kuvvetini aşarak bir araya gelmelerini sağlar. Bu basınç, çekirdek içindeki gazın yoğunluğundan ve çekirdeğin kendi kütle çekimi tarafından oluşturulan basınçtan kaynaklanır. Yüksek basınç altında, hidrojen atomları bir araya gelerek, termonükleer reaksiyonları başlatan sıcak ve yoğun bir ortam oluşur.
Bu yüksek sıcaklık ve basınç koşulları, özellikle proton ve proton zincir reaksiyonları gibi termonükleer süreçlerin gerçekleşmesi için gereklidir. Sıcaklık ve basınç, hidrojen atomlarının termal enerjileri ile elektromanyetik kuvvetler arasındaki dengeyi sağlar. Böylece, hidrojen çekirdekleri birbirine yaklaşabilir ve nükleer birleşme reaksiyonları başlayabilir. Bu reaksiyonlar, Güneş'in çekirdeğindeki hidrojenin helyuma dönüşmesini sağlayarak enerji üretir. Güneş'in çekirdeğinde gerçekleşen temel termonükleer reaksiyon, proton ve proton zincir reaksiyonudur. Bu reaksiyon şu adımlardan oluşur. Ki hidrojen çekirdeği, nükleer füzyon reaksiyonları ile birleşerek bir döteryum çekirdeği oluşturur. Bir döteryum çekirdeği, başka bir proton ile birleşerek helyum-3 çekirdeğini oluşturur. Helyum-3 çekirdeği, 2 helyum-3 çekirdeği çarpıştığında, bir helyum-4 çekirdeği ve 2 proton üreterek reaksiyonu tamamlar. Bu termonükleer reaksiyonlar sonucunda hidrojenin helyuma dönüşmesi gerçekleşir ve büyük miktarda enerji açığa çıkar. Termonükleer reaksiyonlar sırasında açığa çıkan enerji, Güneş'in içindeki çekirdek basıncını dengeleyerek genişlemesini ve ısınmasını sağlar. Bu ısı, Güneş'in iç katmanlarından dış katmanlarına doğru, radyasyon ve konveksiyon yoluyla taşınarak, Güneş'in yüzeyine ve uzaya ışık olarak yayılır. Güneş'in çekirdeği, bu termonükleer reaksiyonlar sayesinde, milyarlarca yıl boyunca enerji üreterek, ışık ve ısı sağlar. Çekirdek, Güneş'in evriminin en temel ve enerji üretimine odaklanmış bölgesidir. Güneş'in iç yapısında inceleyeceğimiz ikinci bölge, radyatif bölgedir. Güneş'in radyatif bölgesi, çekirdekten dış katmanlara doğru enerjinin taşındığı ve bu transferin çoğunlukla elektromanyetik radyasyonla, fotonlar yoluyla gerçekleştiği bir bölgedir. Bu bölge, fotosferden başlayarak, çekirdeğe kadar olan iç katmanları içerir ve Güneş'in enerji üretim mekanizmalarının önemli bir aşamasını oluşturur. Güneş'in çekirdeğindeki termonükleer reaksiyonlar, hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında, büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerji, çekirdek içindeki fotonların, yüksek enerjili ışınımını oluşturur. Bu yüksek enerjili fotonlar, çekirdek içinde sık sık etkileşime girerler. Ancak, çekirdek içindeki plazma, yoğun ve sıcak olduğundan, fotonlar sık sık serbest elektronlar ve protonlar tarafından saçılır, absorbe edilir ve tekrar yayılır. Fotonlar, içerideki yoğun plazma tarafından etkileşimle, sürekli olarak yön değiştirir. Her bir etkileşim, fotonun enerjisinin bir kısmını, çevredeki parçacıklara transfer eder. Fotonlar, içerideki plazma tarafından absorbe edildiğinde, bir elektronu, bir enerji seviyesinden diğerine geçirebilirler ve bu sırada, bir foton yayabilirler. Bu durum, ışığın iç katmanlarda, enerjinin taşınmasını sağlayan bir süreçtir. Radyatif bölge, bir denge durumunda bulunur. Fotonlar, içeride sürekli olarak absorbe edilip yeniden yayılır. Bu denge, iç katmanlarda üretilen enerjinin, dış katmanlara taşınmasını ve Güneş'in genel dengesini sürdürmesini sağlar. Radyatif bölge, iç katmanlardaki enerjinin, dış katmanlara transferini sağlayan bir ara bölgedir. Bu bölge, içerideki plazmanın özelliklerine ve elektromanyetik radyasyonun etkileşimine bağlı olarak, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu süreç, Güneş'in genel enerji dengesini koruyarak, istikrarlı bir şekilde, ışık ve ısı üretmesini sağlar. Güneş'in iç yapısındaki inceleyeceğimiz üçüncü bölge ise, konvektif bölgedir. Güneş'in konvektif bölgesi, radyatif bölgenin hemen üstünde yer alan ve enerjinin taşınmasında konveksiyonun, yani havanın hareketinin önemli bir rol oynadığı bölgedir. Bu bölge, iç kısımlarda üretilen enerjinin, dış katmanlara taşınmasını sağlar. Konveksiyon, ısınan bir maddenin genleşmesi ve daha hafif hale gelerek yükselmesi, ardından soğuyan madde tarafından tekrar çekilmesi gibi, döngüsel bir hareketi ifade eder. Güneş'in konvektif bölgesinde, sıcak gazlar yükselirken, soğuk gazlar aşağı doğru çöker. Konvektif bölge, radyatif bölgeden farklı olarak, daha düşük sıcaklık ve yoğunluğa sahiptir.
Güneşin yüzeyine yaklaştıkça radyatif transferin etkin olmadığı ve bu nedenle konveksiyonun önemli hale geldiği bir bölgedir. Güneşin yüzeyinde gözlemlenen küçük hücreler veya noktalar, konvektif akımların bir sonucu olan granülasyon olarak bilinir. Bu oluşumlar, sıcak gazların yüzeyden yukarı çıkıp aşağı doğru inmesiyle meydana gelir. Güneşin iç katmanlarında termonükleer reaksiyonlar sonucunda ısınan gazlar genleşir. Bu genleşen sıcak gazlar, yüksek basınç altında dış katmanlara doğru yükselir. Daha sonra, soğuyan gazlar aşağı doğru çökerek tekrar iç katmanlara geri döner. Konveksiyon, radyatif transferin etkin olmadığı veya sınırlı olduğu durumlarda enerjinin taşınmasını sağlar. Sıcak gazlar yükselirken, içerdikleri ısıyı yüzeye taşır, soğuyan gazlar ise yüzeyden iç katmanlara doğru enerjiyi taşır. Güneşin iç yapısı ve konvektif bölgesi, heliosismoloji adı verilen bir teknikle incelenir. Heliosismoloji, Güneşin içindeki titreşimleri kullanarak iç yapı hakkında bilgi sağlar. Konvektif bölge, Güneşin enerji transferinde önemli bir rol oynar ve granülasyon gibi fenomenlere neden olur. Bu bölge, Güneşin yüzeyine daha yakın katmanlarda enerji transferini sağlayarak Güneşin genel enerji dengesini korur. Gelin, Güneşin atmosfer katmanlarını inceleyelim. Güneşin atmosferi, içeriden dışa doğru, fotosfer, kromosfer ve korona olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Her bir katman, farklı özelliklere sahiptir ve Güneşin yüzeyinden uzaklaşıldıkça, sıcaklık ve diğer atmosferik özelliklerde belirgin değişiklikler görülür. Güneşin fotosfer katmanı, Güneşin görünür yüzeyini oluşturan en dış atmosfer katmanıdır. Fotosfer, Güneşin dış yüzeyini temsil eder ve gözlemlenebilir bir katmandır. Güneşin yüzeyinde gözlemlenen özellikler, fotosferde gerçekleşen olaylardan kaynaklanır. Bu özellikler arasında güneş lekeleri, granülasyon ve yüzeydeki diğer detaylar bulunur. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 santigrat derece veya 9932 Fahrenheit civarındadır. Fotosferin sıcaklığı, çekirdeğin iç kısımlarından gelen termonükleer enerjinin yüzeye taşınması sonucunda ortaya çıkar. Güneş lekeleri, fotosferdeki görece daha soğuk bölgelerdir ve genellikle manyetik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerde görülür. Güneş lekeleri, yoğun manyetik alan çizgilerinin yüzeye daha yakın olduğu alanlardır. Bu nedenle, fotosferdeki sıcak gazların soğumasına neden olur. Fotosferde gözlemlenen granülasyon, yüzeydeki hava hareketlerinin bir sonucudur. Granüller, yüzeyde yükselen sıcak gazların ve aşağıya çöken soğuk gazların neden olduğu konveksiyon hücreleridir. Bu hücreler, fotosferdeki görüntüyü kümeler halinde böler. Güneşten gelen ışık, büyük ölçüde fotosferden yayılır ve bu ışık, Güneşin görünür ışık spektrunu oluşturur. Fotosferdeki enerji, çekirdek içindeki termonükleer reaksiyonlar sırasında üretilir ve yüzeyden uzaya doğru yayılır. Fotosferdeki manyetik aktivite, güneş lekeleri ve manyetik alan çizgilerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması şeklinde görülür. Güneş lekelerinin oluşumu, manyetik alanın yüzeye daha yakın olduğu bölgelerde fotosferdeki gaz akışlarını etkiler. Fotosfer, Güneşin gözlemlenebilen yüzeyini temsil eder ve Güneş sistemindeki diğer gezegenler ve cisimlerin çoğu gibi sıcak bir gaz karışımından oluşur. Güneşin enerji üretiminin ve atmosferik olayların birçok önemli yönü, fotosferdeki olaylarla doğrudan ilişkilidir. Güneşin atmosferindeki bir diğer önemli katman olan kromosfer, fotosferin hemen üzerinde yer alır ve özellikle güneş tutulmalarında görülebilen kırmızı renkli taçları içerir. Güneşin manyetik alanının etkisi altında şekillenen bir katmandır. Sıcaklığı fotosferden daha yüksek olup, genellikle 4000 santigrat derece ile 50.000 santigrat derece arasında değişir. Kromosfer, sıcak bir gaz tabakasıdır ancak korona katmanına kıyasla daha soğuktur. Kromosferdeki belirgin özelliklerden biri prominanslardır. Prominanslar, Güneşin yüzeyinden yükselen ve kromosferdeki manyetik alanlar tarafından şekillendirilen plazma sütunlardır.
Şeytan kolları gibi görünen kırmızı renkli ışınlar, kromosferdeki hidrojen gazının etkileşiminden kaynaklanır. Güneş tutulmalarında, Ay'ın, Güneş diskini örttüğünde, kromosferdeki taçlar belirgin hale gelir. Bu taçlar, Güneş'in manyetik alanının etkisi altında şekillenen ve genellikle Güneş'in yüzeyinden uzanan plazma çıkıntılarıdır. Kromosfer, Güneş'in manyetik aktivitesinin bir yansımasıdır. Manyetik alanlar, kromosferde çeşitli fenomenlere neden olur. Bunlar, özellikle güneş lekeleri ve onları çevreleyen şeytan kolları gibi oluşumlardır. Kromosfer, özellikle güneş teleskopları ve özel filtreler kullanılarak gözlemlenebilir. O araçlar, güneşin yüzeyinden yüksek katmanlarına doğru incelemeler yapmaya ve manyetik aktiviteyi gözlemlemeye izin verir. Kromosfer, fotosferin hemen üzerinde bulunması nedeniyle, güneşin yüzeyinden uzaklaşıldıkça, aniden artan bir sıcaklık artışına sahip olan koronaya geçiş bölgesini oluşturur. Kromosferdeki olaylar ve manyetik etkileşimler, Güneş atmosferinin genel dinamiğini anlamak açısından önemlidir. Güneşin atmosferinin en dış katmanı olan korona, fotosfer ve kromosferden sonra gelen ve Güneşin yüzeyinden uzaklaştıkça sıcaklığın beklenmedik bir şekilde arttığı bir bölgedir. Sıcaklığı milyonlarca santigrat derece civarındadır. Bu durum, koronanın fotosferden ve kromosferden enerji transferi olmadan ısıtılması durumunu ifade eder. Bu paradoks, henüz tam olarak anlaşılamamış bir Güneş atmosferik sıcaklık sorunudur. Güneş tutulmalarında, Ay'ın Güneş diskinin önüne geçmesiyle, korona belirgin hale gelir. Tutulma sırasında, kromosferin üzerinde, güzel, taç benzeri yapılar oluşturur. Korona, genellikle çok ince bir gaz tabakası olduğundan, yüzeyden bakıldığında, genellikle gözle görülemeyen bir bölge olarak kabul edilir. Güneşin manyetik alanının etkisi altında şekillenir. Manyetik alan çizgileri, koronadan plazma taşıyarak, çeşitli dinamik olaylara neden olabilir. Güneş rüzgarı ve güneş patlamaları gibi manyetik etkileşimlere kaynaklık eder. Korona, güneş rüzgarlarının kaynağıdır. Yüksek sıcaklık ve manyetik aktivitenin etkisiyle, koronadan sürekli olarak uzaya plazma parçacıkları salınır. Güneş rüzgarları, korona parçacıklarının uzaya doğru hızla hareket etmesiyle ortaya çıkar ve Güneş sistemi boyunca etkileşimlere neden olabilir. Korona bölgesi, güneş patlamalarının kaynağıdır. Manyetik alanlar arasındaki çatışmalar ve enerji birikimleri, patlamalara ve koronadan Güneş'in dış katmanlarına, plazma ve enerji salımına yol açabilir. Güneş patlamaları, uzaya radyasyon ve yüklü parçacıkların yayılmasına neden olarak, dünyadaki manyetik alanla etkileşime girebilir. Bu tabaka, Güneş atmosferinin en dış katmanı olup, solar aktivitelerin ve uzaya enerji ve madde salımının ana kaynağıdır. Ancak, koronanın yüksek sıcaklığı ve diğer özellikleri, bilim insanlarının halen tam olarak anlamadığı birçok soru işaretini beraberinde getirmektedir. Güneşin atmosferindeki bu sıcaklık artışının nedenleri, sıcaklık paradoksu olarak adlandırılmaktadır. Güneş üzerindeki lekeler, Güneşin manyetik aktivitesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve genellikle karanlık görünen alanlardır. Bu lekeler, Güneşin manyetik alanının yüzeyde belirginleşmesiyle ilişkilidir. Güneş, büyük ölçüde iyonize gazlardan, yani plazmadan oluşur. Güneşin iç bölgelerinde, diferansiyasyon adı verilen bir süreçle, çekirdek içinde farklı malzemeler oluşur ve bu da, manyetik alanların oluşmasına neden olur. Güneş, diferansiyasyon sırasında, dönen bir plazma topu gibi davranan manyetik alanlarla doludur. Manyetik alanlar, Güneş'in iç kısımlarından, yüzeye doğru yükselir. Bu yükselme, manyetik alanların yüzeyde belirginleşmesine ve lekelerin oluşmasına neden olabilir. Yükselen manyetik alanlar, Güneş'in yüzeyine çıkarken, yüzeyde belirginleşen ve daha soğuk, görünürde karanlık alanlar oluştururlar. O alanlara güneş lekeleri denir. Güneş lekeleri, genellikle fotosfer katmanındaki sıcak gazlardan daha soğuk oldukları için, daha koyu görünür. Genellikle gruplar halinde görülür. Bu gruplar, Güneş'in yüzeyindeki manyetik aktivitenin bir sonucudur.
güneş aktivitesi 11 yıllık bir döngüde değişir ve bu döngüde lekelerin sayısı artar ve azalır. Bu döngü, güneş aktivite döngüsü olarak bilinir. Güneş lekeleri, manyetik alanların yoğun olduğu bölgelerdir. Bu yoğunluk, manyetik çatışmalara ve enerji birikimine neden olabilir. Manyetik etkileşimler, güneş patlamalarına ve koronal kütle atılımlarına yol açabilir. Bu olaylar, uzaya yüklü parçacıkların salınmasına ve güneş radyasyonunun artmasına neden olabilir. Güneş rüzgarları ise, güneşten yüksek hızlarda uzaya doğru yayılan yüklü parçacıklardır. Bu parçacıklar, genellikle elektronlar ve protonlardan oluşur. Ancak, alfa parçacıkları, ağır iyonlar ve diğer parçacık türleri de içerebilir. Güneş rüzgarları, güneşin dış katmanlarından kaynaklanır ve sürekli olarak uzaya yayılırlar. Güneşten uzaya doğru, milyonlarca kilometre hızla hareket eder. Hızları, genellikle 400 ila 800 km/s arasında değişir. Ancak, güçlü patlamalardan kaynaklanan, daha yüksek hızlar da mümkündür. Güneş rüzgarları, güneşten uzaya doğru seyrelir ve genellikle, uzayda düşük yoğunluğa sahiptir. Ancak, güneş patlamaları veya diğer güneş etkinlikleri sırasında, yoğunlukları artabilir. İçerdikleri yüklü parçacıklar nedeniyle, manyetik bir alan taşırlar. Bu manyetik alan, güneş rüzgarının etkileşime girdiği, uzayda manyetik etkileşimlere ve plazma akışlarına neden olur. Güneş rüzgarları, gezegen atmosferlerini etkileyebilir ve manyetik alanları etkileme potansiyeline sahiptir. Dünyanın manyetosferi, güneş rüzgarlarının etkisi altında değişebilir ve bu durum, aurora veya kutup ışıkları gibi fenomenlere neden olabilir. Güneş rüzgarları, uzay araçlarının ve uyduların, manyetik alanlara maruz kalmasına ve elektronik sistemler üzerinde etkileşime girmesine neden olabilir. Uzaya yayıldıkça, Güneş sistemi boyunca sürüklenirler. Bu durum, Güneş rüzgarlarının, Güneş sisteminde bulunan gezegenleri ve diğer gök cisimlerini etkilemesine ve uzaya yüklü parçacıkların yayılmasına neden olur. Güneş rüzgarları, Güneş'in atmosferik etkinliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve Güneş sistemindeki çeşitli gök cisimleri üzerinde etkiler yaratır. Manyetik etkileşimler ve enerji transferi, güneş rüzgarlarının neden olduğu bir dizi doğal olaya katkıda bulunur. Gelin şimdi güneş patlamalarının etkilerini inceleyelim. Güneş patlamaları, güneşin atmosferinde, beklenmedik şekilde meydana gelen enerji patlamalarıdır. Bu patlamalar, elektromanyetik radyasyonun çeşitli türlerini üretebilir. Bu tür patlamalar, X ışınları ve ultraviyole radyasyonu gibi yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon yayarak ortaya çıkar. Bu radyasyon, dünyaya ulaşarak üst atmosferde kimyasal reaksiyonlara ve iyonizasyona neden olabilir. Bu etki, radyo dalgalarının absorbe edilmesine ve iletilmesine etki edebilir. Güneş patlamaları, radyo dalgalarının atmosferde absorbe edilmesine ve iletilmesine etki edebilir. Bu durum, iletişim sistemlerinde kısa vadeli radyo frekans kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları, güneş rüzgarlarının ve yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime girmesine neden olabilir. Bu etkileşimler, manyetik fırtınaların oluşmasına ve manyetik kutup ışıkları gibi görsel fenomenlerin meydana gelmesine yol açabilir. Uzay araçları, uydular ve yerdeki elektronik sistemler, güneş patlamalarının neden olduğu yüksek enerjili parçacıklara maruz kaldıklarında hasar görebilir. Bu parçacıklar, elektronik cihazlarda bozulmalara ve arızalara neden olabilir. Güneş patlamalarının meydana geldiği dönemlerde, uzayda seyahat eden astronotlar ve uçak yolcuları, yüksek enerjili radyasyona daha fazla maruz kalabilir. Bu durum, uçuş güvenliği ve uzay misyonları için bir risk oluşturabilir. Güneş patlamaları, GPS sistemlerinde ve haberleşme altyapısında sinyal bozulmalarına ve kesintilere neden olabilir. Özellikle, yüksek enlemlerde ve manyetik kutuplara yakın bölgelerde, bu etkiler daha belirgin olabilir. Güneş patlamalarının etkileri, genellikle dünyayı çevreleyen atmosferik ve manyetosferik koşullara bağlıdır.
Güneş aktivitesinin arttığı dönemlerde bu etkiler daha belirgin olabilir ve bu nedenle güneş patlamaları yakından izlenir. Güneşin fiziksel özellikleri dikkat çeken unsurlardır. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan büyük bir yıldızdır ve kütlesi, Güneş sistemindeki diğer cisimlerin çoğunluğunun toplamının yaklaşık %99,86'sını oluşturur. Güneşin toplam kütlesi, yaklaşık olarak, bir Güneş kütle birimi olarak kabul edilir. Yaklaşık olarak 333 bin katrilyon ton civarındadır. Güneşin toplam ömrü, mevcut yaşından ziyade, hidrojen yakma sürecinin ne kadar süreceğine bağlıdır. Şu anda Güneş, tahmini olarak 4,5 milyar yıl yaşındadır ve tahmini olarak, yaklaşık 5 milyar yıl daha sürecek olan hidrojen yakma evresindedir. Bu evre sona erdiğinde, Güneş, kırmızı dev evresine geçecektir. Güneşin çapı, yaklaşık olarak 1,4 milyon kilometre civarındadır. Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin toplam çapından çok daha büyük bir boyuta sahiptir. Güneşin yoğunluğu, sıvı bir madde olan suyun yoğunluğundan çok daha büyük olup, ortalama 1,4 gram bölü santimetre küp civarındadır. Ancak, Güneşin çekirdeğindeki yoğunluk çok daha yüksektir. Güneşin atmosferi, özellikle yüzeyinde, büyük ölçüde hidrojen içermektedir ve bu oran, yaklaşık %74 civarındadır. Helyum ise, yaklaşık %24 civarında bulunmaktadır. Diğer elementler, özellikle iz elementler, daha küçük miktarlarda bulunur. Güneşten çıkan ışınlar, elektromanyetik spektrumun çeşitli bölgelerinde seyahat eder. Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşma süresi, bu ışınların yolculuk ettiği uzaklığa bağlı olarak değişir. Güneşten çıkan ışınlar, ortalama olarak, Dünya'ya ışık hızında yaklaşık 299.792 km/s hızda seyahat eder. Dünya ve Güneş arasındaki ortalama uzaklık, 149,6 milyon kilometredir. Işık hızıyla seyahat eden bir ışın, bu mesafeyi birkaç dakika içinde aşar. Ancak, tam olarak kaç dakika sürdüğü, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesinin eliptik olması nedeniyle değişiklik gösterir. Dünya, Güneş etrafında bir tam turunu, 365,25 günde tamamlar. Bu nedenle, ışığın Güneş'ten Dünya'ya ulaşma süresi, Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketine ve bu hareketin hangi konumda olduğuna bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak, bu süre ortalama olarak, 8 dakika 20 saniye civarındadır. Bu süre, ışık hızı ve astronomik birim kavramlarına dayanarak hesaplanabilir. Bir astronomik birim, Güneş ile Dünya arasındaki ortalama uzaklığı ifade eder. Şimdi, Güneş sistemini inceleyelim. Güneş sistemi, Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, uydular, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinden oluşan bir sistemdir. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan dev bir yıldızdır. Hidrojen ve helyum gibi hafif elementleri termonükleer füzyon reaksiyonlarıyla birleştirir ve bu süreç sırasında büyük miktarda enerji üretir. Bu enerji, Güneş sistemindeki diğer gök cisimlerini etkiler. Güneş etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir. Güneş sisteminde 8 tanesi bulunur. Bu gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu gezegenler, kendi yörüngelerinde dönerken, etraflarındaki uyduları da çekerler. Gezegenler ve diğer gök cisimleri çevresinde dönen, doğal veya yapay uydu adı verilen gök cisimleri bulunur. Örneğin, Dünya'nın doğal uydusu, gecemizi aydınlatan Ay'dır. Mars'ın büyük uydularından biri Phobos'tur. Gezegenlerin Güneş etrafında döndüğü yörüngeler, genellikle eliptik şekildedir. Bu yörüngeler, Kepler'in gezegen hareketleriyle ilgili yasaları tarafından tanımlanır. Merkür ve Plüton gibi bazı gezegenlerin yörüngeleri, diğerlerine göre daha eliptiktir. Gezegenler, Güneş etrafında farklı hızlarda dönerler. İç gezegenler, yani Merkür, Venüs, Dünya ve Mars, Güneş'e daha yakın oldukları için daha hızlı dönerler.
Dış gezegenler, yani Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Güneş'e daha uzak oldukları için daha yavaş dönerler. Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin sıcaklıklarını belirleyen temel enerji kaynağıdır. Elektromanyetik spektrumun farklı bölgelerinde geniş bir enerji yelpazesi üretir. Bunlar arasında görünür ışık, kızılötesi radyasyon ve ultraviyole ışınlar bulunur. Gezegenler, Güneş'ten gelen ışığı da yansıtabilme özelliklerine sahiptirler. Bu duruma albedo denir. Bir gezegenin albedosu, Güneş'ten gelen ışığın kaçını yansıttığını belirler. Örneğin, bir gezegenin yüzeyi parlak ve yansıtıcı ise albedosu yüksek olur. Gezegenler, Güneş'ten gelen ışığın bir kısmını absorbe eder. Yüzeydeki materyalin cinsi, rengi ve bileşimi, bu absorbe edilen enerjiyi ısıya dönüştürme yeteneğini etkiler. Gezegen, Güneş'ten gelen enerjiyi emer ve ardından bu enerjiyi uzaya geri yayarak ısısını kaybeder. Bu süreç, gezegenin sıcaklık dengesini sürdüren önemli bir mekanizmadır. Bir gezegenin atmosferi, Güneş'ten gelen ışığı absorbe edip ısıyı tutabilir veya bir kısmını uzaya geri yansıtabilir. Bu durum, gezegenin atmosferik koşullarına bağlı olarak sıcaklık üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının genellikle 14 ila 15 santigrat derece arasında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu değer, zaman içinde değişebilir ve küresel iklim değişiklikleri gibi faktörlerden etkilenebilir. Neptün ise, Güneş sistemindeki buzdevi gezegenlerden biridir. Neptün'ün atmosferi, büyük ölçüde hidrojen, helyum ve bir miktar metan içerir. Bu gazlar, gezegenin sıcaklığını etkiler. Ancak Neptün, iç ısı kaynaklarına sahip olmadığı için, büyük ölçüde Güneş'ten gelen ışınlar tarafından ısıtılır. Güneş'e oldukça uzak bir mesafede bulunduğu için yüzeyi soğuktur. Ortalama olarak, Neptün'ün üst atmosferindeki sıcaklık, -214 santigrat derece civarındadır. Ancak bu ölçümler, atmosferin farklı katmanlarına bağlı olarak değişir. Asteroid kuşakları, Güneş sisteminde, Mars ve Jüpiter arasında bulunan bir dizi küçük gök cisimini içerir. Bu cisimler, genellikle kayalık veya metaliktir ve Güneş etrafında dönerler. Kuiper kuşağı, Güneş sisteminin dış bölgelerinde yer alan bir başka küçük cisim koleksiyonudur. Bu kuşak, göreceli olarak daha küçük nesneler, cüce gezegenler ve kuyruklu yıldızları içerir. Oort bulutsusu, Güneş sisteminin teorik olarak kabul edilen sınırlarında yer alan ve uzak, soğuk gök cisimlerinin oluşturduğu hipotetik bir bölgedir. Güneş sistemindeki bu gök cisimleri, Güneş çevresindeki yörüngelerinde dönerler. Bu sistem, milyarlarca yıl süren evrim süreçlerine tabi tutulmuştur ve bu süreçler sırasında, gezegenler, uydular ve diğer gök cisimleri oluşmuş, evrimleşmiş ve bir araya gelmiştir. Güneş sisteminin keşfi ve anlaması, astronomi ve uzay bilimlerindeki temel konular arasında yer alır. Uzay keşifleri, bu sistemi daha iyi anlamamıza ve evrende yaşamın varlığı konusundaki soruları araştırmamıza yardımcı olmuştur. Güneş, kütleçekimi kuvveti aracılığıyla çevresindeki gezegenleri, uyduları ve diğer gök cisimlerini etkiler. Kütleçekimi, bir cismin kütlesinin, diğer bir cismin kütlesi ve aralarındaki mesafe ile orantılı olarak etki ettiği bir kuvvettir. Isaac Newton'un evrensel kütleçekimi yasası, bu etkileşimi, matematiksel olarak ifade eder. Güneş ve bir gezegen veya uydusu arasındaki kütleçekimi etkileşimi, iki cismin kütleçekim merkezi etrafında gerçekleşir. Kütleçekimi kuvveti, bu merkeze doğru yönlendirilir. Güneş, gezegenleri çevresinde döndürdüğü için, bir gezegenin veya uydunun hareketi, genellikle, elips şeklindeki bir yörünge üzerinde gerçekleşir. Bu elips yörüngesi, gezegenin veya uydunun, kütleçekimi etkileşimi sonucunda belirlenir. Kepler'in gezegen hareketleri üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Kepler yasaları, gezegenlerin eliptik yörüngelerde döndüğünü ve eşit alanları eşit zamanlarda taradığını belirtir. Bu yasalar, Güneş sisteminde gözlemlenen gezegen hareketlerini açıklamak için kullanılır.
Newton'un 3. hareket yasası gereği, gezegenler Güneş'i çekerken, Güneş de gezegenleri çeker. Ancak, Güneş, gezegenlere kıyasla çok daha büyük bir kütleye sahip olduğu için, Güneş'in etkisi, genellikle daha belirgin ve hakimdir. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi, kütle çekimini daha kapsamlı bir şekilde açıklar. Bu teori, kütle çekiminin, cisimlerin uzay zaman dokusunu emmesine neden olduğunu öne sürer. Yani bir cisim, diğer bir cisim üzerine düşerken, bu düşme aslında uzay zamandaki eğrilikten kaynaklanır. Bu eğrilik, gezegenlerin Güneş etrafındaki yörüngelerini belirler. Genel görelilik, kütle çekiminin zaman üzerindeki etkilerini de içerir. Yüksek kütleli bir cismin yakınında, zaman daha yavaş şekilde ilerler. Bu durum, Güneş etrafındaki gezegenlerin yörüngelerini ve hareketlerini hesaplamak için, klasik kütle çekimi teorisine göre, daha hassas sonuçlar sağlar. Genel görelilik, gezegenlerin yörüngelerinin zamanla dönmesine neden olan precession'ı da açıklar. Precession, bir gezegenin yörüngesinin yavaşça döndüğü bir fenomendir ve bu, kütle çekimi etkileşimleri, uzay zaman dokusundaki eğrilmelerden kaynaklanır. Bu prensipler, Güneş sistemindeki gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını anlamamıza yardımcı olur. Kütle çekimi etkileşimleri, gezegenlerin yörüngelerini ve sistem içindeki diğer gök cisimlerinin konumlarını belirler. Güneş sisteminin evrimi ve yapılanmasında, kütle çekimi kuvvetinin rolü, büyük bir öneme sahiptir. Güneş, Samanyolu galaksisi içinde, Orion kolunu oluşturan sarmal kollardan biri içinde yer almaktadır. Bu nokta, Güneş'in konumunu, galaksi içinde belirten genel bir tanımlamadır. Daha spesifik olarak, Güneş, Samanyolu'nun iç kısımlarından biraz dışarıda, Orion kolu üzerindedir. Samanyolu galaksisinin yapısı, bir çubuklu sarmal galaksi olması nedeniyle karmaşıktır ve galaksi içindeki yıldızlar, gaz ve toz, sarmal kollar ve çubuklar gibi çeşitli yapıları içerir. Güneş, bu yapılar içindeki Orion kolu üzerinde yer alır ve bu kolda bir döngü içinde galaksi etrafında döner. Dolayısıyla, Güneş'in galaksi içindeki konumu, genel olarak, Samanyolu'nun iç bölgeleri üzerindedir. Ancak, Güneş sistemi içindeki detaylı bir hareket analizi ve galaksi içindeki daha spesifik konumu, gökbilimcilerin uzun vadeli gözlemler ve modelleme çalışmalarını gerektirir. Bu konuda yapılan araştırmalar, Samanyolu'nun yapısını ve içindeki yıldızların hareketlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Güneş'in Dünya'dan ortalama uzaklığı, yaklaşık olarak 149,6 milyon kilometre olarak kabul edilmektedir. Bu ortalama uzaklık, Güneş ile Dünya arasındaki eliptik yörüngede değişiklik gösterir. Bu nedenle, bu değer, yarı büyük eksen adı verilen, ortalama bir değeri ifade eder. Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi eliptik olduğu için, bazen Güneş'e daha yakın, bazen de daha uzak olduğumuz noktalar olabilir. Bu duruma, perihelyon veya Güneş'e en yakın nokta ve aphelyon veya Güneş'ten en uzak nokta denir. Perihelyon, Ocak ayının başlarında, aphelyon ise, Temmuz ayının başlarında gerçekleşir. Güneş, kendi etrafında bir eksende döner. Bu dönüş hareketine, kendi ekseni etrafında rotasyon veya Güneş rotasyonu denir. Güneşin eksenel eğimi, göreceli olarak küçüktür. Bir Güneş dönemi, Güneşin kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamlandığı süreyi ifade eder. Güneş, ekvator bölgesinde daha hızlı dönerken, kutuplara yaklaştıkça dönme hızı azalır. Bu durum, Güneşin diferansiyel rotasyonu olarak bilinir. Güneş, kendi etrafındaki bir tam dönüşü, ekvator bölgesindeki dönme hızı nedeniyle, yaklaşık 25 gün sürede tamamlar. Kutuplarda ise, bu dönme süresi, yaklaşık 35 gün civarındadır. Güneşin kendi ekseni etrafındaki bu dönüş hareketi, Güneş sistemindeki diğer nesnelerin dönme hareketlerinden farklıdır. Örneğin, Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketini tamamlamak için, yaklaşık 24 saatte bir döner. Güneş sistemindeki gezegenlerin ve diğer cisimlerin dönüş hızları, Güneş'e daha yakın olmalarına ve Güneş'te daha fazla etkileşimde olmalarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Şimdi, Güneş tutulmalarını inceleyelim.
Güneş tutulmaları, Ay'ın yörüngesi üzerinde, Güneş ve Dünya'nın doğru bir hizalanması sonucunda ortaya çıkan olaylardır. Bir güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'i kısmen veya tamamen örttüğü bir durumu ifade eder. Bu olay, Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girerek, Güneş'in ışığını engellemesiyle meydana gelir. Güneş tutulmalarının iki temel türü vardır. Kısmi güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in diskini sadece kısmen örttüğü bir durumu ifade eder. Gözlem yapılan yerde, Güneş, yarıya kadar örtülü görünür. Bu tür tutulmalar, genellikle geniş bir coğrafi bölgede gözlemlenebilir. Tam güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'i tamamen örttüğü bir durumu ifade eder. Bu durumda, gözlem yapılan yere, Güneş tamamen örtülerek, bir karanlık bölge olan gölge konisi düşer. Ancak, tam güneş tutulmaları, belirli bir coğrafi bölgeyle sınırlıdır ve genellikle dar bir şerit üzerinde gözlemlenebilir. Güneş tutulmaları, belirli bir coğrafi bölgede gözlemlenebilir ve genellikle önceden hesaplanabilir. Ay'ın yörüngesinin eğik olması ve Dünya'nın yörüngesinin eğik olması nedeniyle, güneş tutulmaları, belirli zaman aralıklarında tekrarlar. Bu olaylar, Ay'ın, yeni ay evresinde olması durumunda gerçekleşir. Güneş tutulmalarını izlemek için, genellikle güneş gözlükleri veya özel güneş filtreleri kullanılması önerilir. Doğrudan güneşe bakmak, göz sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Güneş tutulmaları sırasında, üst atmosferdeki iyonosferde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, kısa dalga radyo iletişimlerinde, geçici kesintiler yaşanabilir. Bir güneş tutulması sırasında, Dünya üzerindeki gözlemciler, belirli bir coğrafi bölgede, güneş tutulmasının kısmi veya tam olduğunu gözlemleyebilirler. Güneş tutulmaları, astronomi meraklıları ve genel halk arasında, büyük bir ilgi uyandıran olaylardır. Güneş sistemi dışındaki yıldızlar, kendi sistemlerinde gezegenleri barındırabilir ve bu gezegenler de çeşitli özelliklere sahip olabilir. Güneş benzeri yıldızlar, Güneş'e benzer özelliklere sahip olan yıldızlardır ve evrimleri Güneş'e benzeyen bir şekilde gerçekleşebilir. Yıldızlar, genellikle yıldız sistemlerinde bulunur. Bu sistemlerde bir veya daha fazla yıldız, etrafında dönen gezegenler ve diğer gök cisimleri bulunabilir. Yıldızlar, spektral sınıflandırmaya göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada, yıldızın yüzey sıcaklığına ve renk özelliklerine dayanılarak sınıflandırılır. Güneş sistemi dışındaki birçok yıldız, kırmızı cüceler gibi, düşük kütleye ve sıcaklığa sahip yıldızlardır. Kırmızı cüceler, yıldız popülasyonunun büyük bir kısmını oluştururlar. Büyük kütleli yıldızlar, evrimlerinde dev yıldızlar veya süper dev yıldızlar olabilirler. Bu yıldızlar, genellikle çok daha büyük ve parlak olabilirler. Güneş benzeri yıldızlara örnek olarak, Tau Ceti yıldızı gösterilebilir. 11,9 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu yıldız, Güneş'e benzer bir spektral sınıfa sahiptir. Bu Ceti'nin etrafında dönen, bir dizi gezegen adayı da keşfedilmiştir. Dünyamızı aydınlatan Güneş, gelecekte, yaşam döngüsünü tamamlayacaktır. Güneş, hidrojen yakma sürecini büyük ölçüde tükettiğinde, dış katmanlarında genişlemeye başlar ve kendi içinde gerçekleşen termonükleer reaksiyonlar değişir. Bu evre, Güneş'in kırmızı dev evresidir. Güneş, hidrojeni helyuma dönüştürdükçe, merkezde biriken helyumun ağırlığı artar. Bu durum, merkezdeki sıcaklığı ve basıncı artırır. Artan basınç, dış katmanlardaki hidrojenin genleşmesine neden olur. Güneş, dış katmanlarını genişletir ve atmosferi yavaşça kaybetmeye başlar. Bu genişleme sırasında, daha büyük bir hacme sahip olur, ancak, kütle kaybetmez. Kırmızı dev evresi, Güneş'in, birkaç yüz milyon yıl sürecek bir evre olan bu genişleme dönemidir. Bu evre boyunca, genişleyen dış katmanlarını, yavaşça uzaya salacaktır. Güneş'in nihai sonu, bu aşamada başlar. Kırmızı dev evresinden sonra, içeride helyum yakmaya başlar. Hidrojen bitince, merkezdeki helyum yanma süreci başlar. İçerideki helyumun yanması sırasında, dış katmanlarını, atmosferik bir kabuk olarak uzaya atar.
Bu atılan madde, gezegenimsi bulutsu adı verilen, parlak renkli bir kabuk oluşturur. Dış katmanlarını kaybettikten sonra, Güneş'in çekirdeği, helyum ve diğer ağır elementlerden oluşan, sıcak bir çekirdek olan beyaz cüceye dönüşür. Beyaz cüce, özgül kütle açısından oldukça yoğundur. Ancak kütle bakımından, Güneş ile benzer bir büyüklüğe sahiptir. Beyaz cüce, zamanla soğur ve parlaması azalır. Milyarlarca yıl boyunca, siyah cüce adı verilen, daha soğuk cisme dönüşür. Güneşin evriminin bu son aşamaları, milyarlarca yıl süren bir süreçtir. Bu evreler, yıldızın, kütle ve yapısal özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Güneş, bu evrimsel süreç boyunca, içinde bulunduğu döngüleri tamamlayarak, bir beyaz cüceye dönüşecektir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.